Ben Güray Gökal, 1980 yılında Kocaeli'de dünyaya geldim. Aslen Giresunluyum. İçindeki seni keşfet, değiş ve ilerle sloganıyla kısa bir sürede yurt içi ve yurt dışında 40 binden fazla kişiye farklı konularda eğitimler verdim. Ulusal ve uluslararası kültür sanat organizasyonları ve sosyal sorumluluk projeleri düzenledim ve organize ettim. Bilinmeliydi aslında. Dağa çarpan her bulut yükselmek uğruna azalmaya mahkumdu. Artık ben de çok okunsun diye değil, çok dokunsun diye yazmaya devam ediyorum. Bu anlayışla yayınlanmış 9 kitabımı okuyucularımla buluşturdum. Masumiyet, samimiyet, bilgi, emek, gülümsemek, gülümsetmek, yol göstermek, doğru olanı öğretmek, iz bırakmak, sevmek ve en güzel olanı sevilebilmek. Herkesin kendi hayatına yollar çizen hikayeleri vardır. Farklı bir yol hikayesi ismini taşıyan romanımda yazdığım gibi sizler de benim hikayeme hoş geldiniz. Annem ve babam öğretmen, iki dedem de köy enstitüsü mezunu. Eskiden bazı köy okullarında derslik ve öğretmenlerin konaklayacağı tek gözlü odalar beraber inşa edilirmiş. Babam da bir köy okulunda dünyaya gelmiş. Ben de aynı kaderi yaşadım. Annem ve babamın mesleği gereği çocukluğum hep okullarda geçti ve halen okullarda geçmeye devam ediyor. İki lisans sahibiyim. İşletme bölümü ve sonra uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirdim. Daha sonra siyasal iletişim alanında uzmanlık eğitimimi tamamladım. Tabii ki bu öğrenme yolculuğum hiçbir zaman bitmeden devam etti. Boğaziçi, Uludağ, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Ruh Sağlığı Derneği gibi kurum, kuruluş ve üniversitelerden insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, pazarlama iletişimi, finans, stres ve zaman yönetimi, konuşma bozuklukları, öğrenci ve aile koçluğu, çocuğu tanımada resim analizi, çocukluk ve ergenlik dönemi, dikkat ve algı testleri uygulayıcısı, diksiyon, etkili ve ikna edici konuşma sanatı, zeka oyunları ve satranç eğitmenliği ve benzeri eğitimler ve uzmanlıklar aldım. Yurt dışından İsviçre, Fransa, Kıbrıs'tan düşünce okuma teknikleri, beden dili, etkili iletişim, temel psikoloji, aşk ve evlilik gibi konularda eğitimler ve uzmanlıklar alarak bilgi yelpazemi genişlettim. Bunları da tabii ki sentezleyerek farklı konu başlıklarında kişisel gelişim seminerleri, paneller, sempozyumlar, kariyer zirveleri ve online eğitimlere konuşmacı olarak katılarak insanlarla paylaştım. En güzel bilgi bana göre paylaşılan bilgidir. En güzel eğitim de yaşam boyu öğrenmedir. Tabii ki meslek hayatıma daha üniversite öğrencisiyken 2001 yılında Ankara'da büyük bir holdingde çalışarak başladım. Bu şansımı güzel bir şekilde kullandım. 4 yıl kadar aynı kurumda çalışarak devam ettirdim. Tabii ki zorluklar da yaşadım. Öğrenme ve başarı zorluklarla mücadele sırasında gelişiyor ve taçlanıyor. Bana göre başarı zorluklarla mücadele etme sanatıdır. Ve bu dönemde hayatıma en keyif alarak mutlu olduğum sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllü yardım kampanyalarında çalışmak nasip oldu. Hangi sektör olursa olsun çalışanın en büyük kazancı insan tanımak ve dost biriktirmektir. Buna inanıyorum ben. Aynı dönemde tanıştığım, hayatı üniversitelere test konusu olan, Hollanda'da yapılan halk oylamasında son 40 yılın en iyi insanı seçilen, Hollanda Kraliyet Şövalye Madalyası'na sahip, kendi evini Çanakkale Müzesi'ne çeviren Bülent Türker'le beraber Kimsesiz Çocuklar Yurdu, Altın Nokta Körler Derneği, Ortopedik Engelliler Derneği, eski adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne yardım ve ziyaretlerde bulundu.
Sonrasında kendisiyle beraber güzel Mersin'de Başarıya Giden Yol, Çanakkale ve Atatürk Sevdası panelleri düzenledik. Aydın, Muğla ve İstanbul'da kurumsal işletme ve kurumlarda strateji ve iş geliştirme koordinatörü, proje ve eğitim koordinatörü gibi görevlerde bulundum ve insan biriktirmeye devam ettim. Son dönemlerde ayrı ayrı kanser, Alzheimer, lise ve üniversitelerden yeni mezun olanlara kendilerini ifade edebilmelerini, iş görüşmelerinde etkili iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla kişisel gelişim desteği programı, Bir Kitap Çok Hayat projesi kapsamında kütüphanesi olmayan köy okullarına kütüphane açılması gibi konulara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğim projeler yurt içi ve yurt dışı basınında büyük bir ilgi gördü. Bu da diğer insanlara örnek olabilmek adına beni çok mutlu etti. Son 8 yıldır Mersin'deyim. Mersin'de özel eğitim kurumları, kolejler, danışmanlık merkezlerinde eğitim koordinatörü ve genel koordinatör olarak görevlerde bulundum. Üniversite ve kurumlardan motivasyonumu yükseltecek birçok değerli ödül ve başarı plaketi aldım. Fakat en duygulandıranı ve mutlu edenleri eğitim ve kültür alanında yaptığım ulusal ve uluslararası başarılı çalışmalar ve sosyal sorumluluk projelerinden dolayı 2014 yılında Hollanda Altın Lale Ödülü ve 2016'da Zirvedekiler Başarı Ödülleri kapsamında da yılın kişisel gelişim uzmanı seçilmem oldu. Birbirinden farklı ve benzersiz bireyler olarak biz bu dünyaya ne yapmaya geldik? Bunun cevabı hiçbir yayında yazmıyor. Hiçbir okul bunu öğretmiyor. Ya da hiçbir doktor size bunun bilgisini söyleyemiyor. İnsanın bunu kendi kendisine keşfetmesi gerekiyor. İnsanlar bana göre dünyaya büyük bir mucizeyle gelir. Fakat kıymetini bilemezler. Hayat, insanın niçin burada olduğunu keşfetmesi gereken bir yolculuktur. Benim keşif yolculuğum halen devam ediyor. 7 bölgesi güzel ülkemizi yıllardır geziyorum. Bir sürü komik ve hüzünlü olaylarla karşılaştım. Anadolu kokan yemek sofraları ve güzel sohbetlere katıldım. Tabii ki boş durmadım, yazdım, fotoğrafladım. Hayat hiç bitmeyecek gibi gelen bir yolculuk. Ben de bu yolculukta sizler gibi modern bir seyyahım. Ülkemizin her bir yanı farklı kültürleri, tarihi zenginlikleri ve damak tatları ile cennetten bir köşedir. Bu değerlerimizi tanımak ve tanıtmak gerekiyor. Bunu görev kabul ederek gördüğüm güzellikleri ve anları insanlara tanıtmak amacıyla fotoğraf sergileri açtım ve insanlarla buluşturdum. Okumak ve yazmak benim için keyifli bir mutluluk ve keşif yolculuğu oldu. Ama her zaman en popüler kitap ve yazıları okumadım. Döküntü yazı parçacıklarını, unutulmuş köşe yazılarını, kimsenin ilgilenmediği eski kitapları, kötü çevrilmiş 3. sınıf romanlarını okudum. Bazen haftalarca yazamadım, bazen durmaksızın yazdım. İnsanın yazı yazmasını, düşünce ve hislerinin sistematik biçimde kayda geçirilmesi hali, bir anlamda yaşama not düşmek adına insan varlığının belgelendirilmesi olarak görüyorum. Seyahat rehberi niteliğinde olan farklı bir yol hikayesi, kişisel gelişim niteliğinde olan konuşma bozuklukları, öğrenci ve aile koçluğu, bedenin dili, öğrencilerimizde okuma alışkanlığını arttırmak için yazılmış hızlı ve etkin okuma, çocukların sosyal yaşamda kendilerinin yapması gereken bağımsız davranışları onlara sevdirerek yaptırılması amaçlanan Bilinçli Anne ve Akıllı Çocuk kitabı ve 100 yılın en büyük sorunu olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gelecek nesilleri nasıl etkileyeceği konusunda dikkat çekmek amacıyla yazılan küresel iklim değişiklikleri ve çevre eğitim projeleri ve insanların iş ve sosyal hayatında özgüvenli bir duruş sergilemeleri ve insanların fiziksel görünümünden bedensel sinyallerine kadar detaylı olarak anlatıldığı, kişilerin beden dilini ve sinyallerini yorumlayarak
sağlıklı iletişim kurmasına aracı olmak için yazılan insanları tanıma sanatı, yeni çalışmam köşe yazılarından oluşan, dergi kitap formatında yayınlanan köşe yazıları ile toplam 9 kitabım bulunmaktadır. Okuyan, düşünen, eleştiren, sorgulayan, fikir alışverişi yapan ve yazan bir Türkiye dileğiyle. Herkesin bir hikayesi vardır diye yola çıkan bir insan kanalı, Akdeniz bölgesi ve Türkiye için samimi ve güzel bir kazanımdır. İleride herkes bu kanalda olmak isteyecek. Nazik davetleri ve tüm emekleri için Şahin Yıldırım ve tüm bir insan kanalı ekibine teşekkür eder, başarılar dilerim. Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin orayışı, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanında sırtımda paralandı çoktan. Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, enfaktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim.